Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Rıza Gedikli. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün hayvanlarımızı otluğa götürüyorum arkadaşlar. Tilki gördüm de ona bakıyordum arkadaşlar. Hemen kafasını gösterdi. İçlerinde bir tane kuzumuz var. Onu yürütmesin. Evet arkadaşlar. Ama kuzumuz önde, güvende, sıkıntı yoktur. Bugün hayvanlarımızı otluğa getiriyoruz arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir mağara var. Şöyle koyunlarımız falan. Şu an hayvanlarımızı getirdik, otlayacağız. Bir de bir tane ahır yapıyoruz değerli arkadaşlar. Daha doğrusu yapmaya başladık. Şu an kepçe bile yerini düzeltiyor, çalışıyor. Elimden geldiğince video paylaşmaya çalışacağım. Ama koyunlar olduğu için, koyunları otlamaya götürdüğüm için pek bir şey paylaşamayacağım gibime geliyor. Hayvanlar var. Babam gidiyordu koyunlara. Normalde babam ilgileniyordu. Onun da kulak kristalleri yerinden oynadığı için şu an ayakta durmakta zorluk çekiyor. Yani başı dönüyor ayakta durduğu zaman. O sebepten dolayı hayvanların önüne ben gidiyorum. Yaklaşık 2 haftaya yakın süredir hayvanların önündeyim. Şu an zaten kepçemiz orada çalışıyordur. Burada gözükmüyor ama görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımızı getirdik. Hayvanlarımızı bu yukarı çıkaracağız. Burada her gittiğimde tek bir korkum var. Bir deprem olursa kurtuluşumuz yok. Ya bir taşın altına sığınacağız. Kayanın altına. Çünkü yukarıda taş kopma ihtimali çok yüksek. Bazı yerlerde yarıklar falan var. Tabii şu an altından geçmemiz bile sakıncalı durumdayken işte mecbur hayvanlarımızı otlamak için götürüyoruz. Buraya getirip buralarda hayvanlarımızı otluyoruz. Şu an bu yukarıya çıkardık. Arpa saplarımız işte normal ot türleri falan var. Şunlar var. Koyunlar bunu çok seviyorlar. Bunların yapraklarını bırakmıyorlar üstünde. Şu an yukarıya çıkardık. Yavaş yavaş. Şimdi ilk bir tur koyunlarımız coşacak. Yani etrafta bir turlamaya başlayacaklar. Bir iki tur önünü kestikten sonra zaten yayılmaya başlarlar. Bu da geçen seneki kuzumuz. Bu da bu seneki kuzumuz arkadaşlar. Annesi almıyor. Biberonla veriyoruz. Bir de öyle bir alışkanlığı var ki kuzunun. Şimdi sürekli kardeşim süt veriyor. Onun elinden içiyor. Başka kimsenin elinden süt içmez. Bizim yanımıza da gelmez. Küçük kardeşimin, küçük dediğime bakmayın. Benden 3-4 yaş küçük. İşte onun elinden biberonla süt içiyor. Başka da içmiyor. Şimdi ilk tur koyunlarımız böyle bir koşacak. Bir coşturacaklar. Böyle bir yardıra gidecekler. Önlerini çevirdikten sonra sıkıntı kalmayacak inşallah. Burada geçen yılki işte arpa falan ekmiştik. Onların sapları var. Onları yiyorlar. Şöyle arada yeşermiş çimenler var. Görüyorsunuz onları yiyorlar. Bir de şu dikenli otlar var arkadaşlar şöyle. Şunlar böyle. Bunlar şu bahçede böyle küçük karpuz gibi oluyor. Sonra böyle çatlıyorlar. İçinde kırmızı kırmızı böyle bir çiçek var.
Onun yaprağını yiyorlar burada. Burada yayılıyorlar. Ama kayısı bahçesine götürdüğümüz zaman, yaprağı götürdüğümüz zaman 1-2 saat yayılırlar, sonra böyle yardırmaya başlarlar, koşturmaya. Burada yayılacaklar inşallah. Bir de şu otu çok seviyorlar. Şunun yaprakları var. Şöyle bakın. Şu görmüş olduğunuz yaprakları çok seviyorlar. Bunları yiyorlar. Çoğunu zaten sömürmüş durumdalar. Şimdilik biraz sap falan yiyecekler burada. Altta görmüş çimenleri yiyecekler. Ya arkadaşlar taşıyacaklar bizimkiler. Ahırımızın yeri henüz yapıldı. Yani testiyesini falan yaptık. Meyilliydi biraz. Bugün küçük taşlar, biz burada gırlik diyoruz. Yani avuç içi kadar, avuç içinden biraz daha büyük. Yumruk kadar taşlara işte biz gırlik diyoruz burada. O taşlardan toplayacağız arkadaşlar. Yani toplayacaklar. Bazı yerlerde var. Toplanmış bir şekilde taş toplama makinesiyle toplanmış. Onları doldurup getirip temel yerine dökeceğiz. Ondan sonra kalıbı malıbı çakılacak. Demiri bağlanacak falan fistan derken bir tane açık besi yapıyoruz. 20'ye 8,5 metre büyüklüğünde. Evet arkadaşlar, yayılmaya devam ediyor hayvanlarımız. Şu an yayılma durmuş durumdalar. Ufaktan da böyle bir yağmur böyle bir tükürmeye başladı yani. Küçük küçük atıyor yağmurumuz. Bu şekilde. Öyle oldu. Saat 12 civarı. Şu an buradan bakıyorum da bizimkiler taş çekmeye devam ediyorlar gibi. Evlerimiz şurada. Şöyle. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurası. Şurada bakın beyaz küçük bir yapı var. Şurada zaten beyaz bir ahır var. Tam ortada. Onun yan tarafına tam ortalı gözüken yere, küçük yapının olduğu yere bir tane ahır yapacağız arkadaşlar. Elimden geldiğince, mümkün olduğunca video paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, saatimiz 2'ye yaklaşmış bulunmakta. Hayvanlarımızı otlamaya devam ediyoruz. Şöyle depenin diğer tarafındaki depede de çiftçiler ilaçlama yapıyorlar. Görüyorsunuz traktörlerle. Tabii çift çeker var bir tane. Şöyle yaklaştırayım diyorum ama net gözükmüyor. Bir dakika şey alacağım. Normal açılı kamerayı alacağım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Bakın çiftçiler ilaçlama yapıyorlar. Traktör çift çeker ama 2 tonluk ilaçlama makinesi olduğu için tam tepeye çıkamıyor gibi. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Koyunlarımızı biz otlamaya devam edelim. Bazen böyle başına alıp gidiyorlar. Yani yardıra yardıra yığılıyorlar o tarafa. Şimdi geldiğim yerde de başka bir çoban yayım yapılıyor. İnşallah yukarı çıkarmaya çalışmaz. Çalışırsa koyunlar birbirine karışır. Hayvanlar görmüş olduğunuz gibi otlamaya devam ediyoruz. Şu an bak yardırmaya başladılar. Şurada önünü çevirmem lazım. Şimdi burada kayısı bahçelerin çitilleri var. Buraya koymuyoruz. Buradan öteye gitmiyoruz. Şurada koyun bir tane salıp başına gidecek. Büyük ihtimalle. Bunu bir dendirelim.
Arkadaşlar hayvanlarımızı otlamaya devam ediyoruz. Yaklaşık 1 saat sonra, 1 saat 10 dakika sonra hayvanlarımızı aşağı indireceğiz. Şöyle koyunlarımız yayılıyor. Bir köpek şuraya kemik parçası getirmiş. Burada bırakmış. Nerenin kurdu ölmüşse artık burada bırakıp gitmiş. Normalde köpekler kemiği bırakıp gitmezler. Malum 2023 yılında Maraş depremi gibi büyük bir olay yaşadık. Rabbim bir daha yaşatmasın. Şöyle alttan gelirken demiştim işte taşların yuvarlanma gibi bir riski var. Deprem olursa falan sıkıntı diyordum. Arkadaşlar Maraş depreminde açılan yarıkları sizlere göstereyim dedim. Şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar. Böyle büyük bir felaket atlattık. Rabbim bir daha böyle büyük bir olayı İslam alemine, Müslüman alemine, Türk alemine yaşatmasın arkadaşlar. Şöyle şimdi gelelim. Bakın görüyorsunuz. Bunlar Maraş depreminde açılmış yarıklar arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Biz koyunları bu alt taraftan getiriyoruz. Bu hemen kayanın altından götürüp getiriyoruz bu üste çıkarmak için. Şurada görüyorsunuz bazı yarıklar var işte. Bunların hepsi depremlerde oluşmuş yarıklar. Şunlar zaten depremlerden önce yırtıktı. Yani yarıklar vardı ama bunlar sonradan oluştu. Böyle görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bayağı da derine iniyor. Bu şekilde şuradaki ağacın oraya kadar devam ediyor. Devamı gidiyor mu gitmiyor mu tam hatırlamıyorum ama o ağacın oradan buraya kadar geliyor. Yarık alttan da devam ediyor tekrar arkadaşlar. Şöyle kayaları görüyorsunuz. Delinmiş her yerde yarıklar var. Biraz sıkıntılı buralar. Şöyle çatlaklar devam ediyor. Bunlar depremde oluştu. Maraş depreminde oluşmuştu. Bakın. Şuraya kadar da çatlağımız gidiyor. Şu kayanın dibinde durmuş durumda. Bunlar önceden kırıktı. Yani depremden önce de kırıktı. Sadece buradaki parça yine sonradan açılmış. Belli ediyor zaten bakın. Kayanın iç kısmı parlak duruyor. Bunlar yosunlaşmış. Bunlar önceden yırtıktı. Ama şu görmüş olduğunuz kaya yine depremde ayrılmış. Evet arkadaşlar şimdi saat 4:30 falan oldu. Hayvanlarımızı yavaş yavaş topladık. Aşağı doğru götüreceğiz arkadaşlar. Şöyle bazı yerler inerken sıkıntılı. Aslanım benim nasıl da zıplıyor ya kuzucuk. Kuzucuk gel. Vallahi süt içmeye gidecek oğlan neşeleniyor ya. Evet arkadaşlar böyle gideceğiz işte. Şöyle gösterdiğim o yarıklar marıklar hep buraların üstündeydi. Deprem zamanında tabi buralarda kayalar falan kopmuş. Yuvarlanmıştı. Bazı yerlerde. Şöyle görüyorsunuz sıkıntılı yerler. Olur da bir deprem olursa Allah göstermesin bir daha. Sıkıntı büyük demektir. Koyunlar beni takip ediyorlar. Ondan geliyorlar. Bazen dalıp giden koyunlar oluyor. Onlar için ara sıra bekleyip durmak lazım.
şekilde gideceğiz arkadaşlar. Aa! Kuzucuğumuz da geldi. Malum akşam olduğu için, hava kararmaya başladığı için ekranda kararmalar olabilir, karıncalanmalar. Yavaş yavaş sis çökmeye başladı. Yağmur gelir dedim ama yağmur dağıldı ya. Yağmadı. Şöyle görüyorsunuz. Manzarası pek bir hoştur. Şu şeyin bir tane türküsü vardı. Diyordular ne hoştu eskiden. Kahtalı Mütçe'nin bir tane türküsü vardı. Diyordular ne hoştu eskiden. Söylüyordu. Geniş açıdan dar açıya aldım. Görüntü biraz kötüleşmeye başladı. Hava kararmaya başladığı için şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Oy. Low 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 low. Şuradan bir de yukarıdan aşağıdan gidelim. Şöyle patika patika yollar var. Bazıları daha geniş, bazıları daha dar. Arkadaşlar şurada tut ağaçlarımız var kalın, eski. Onların oraya geldik. Şimdi koyunlar koşmaya başlayacaklar yaprak yemek için. Bir de orada su kanalımız gidiyor. Oradan su içecekler. Şurada tek korkum var, şu yolun öbür tarafına geçmeleri. Orada bahçeyi sulamışlar, arpa falan ektiler. Oranın içine girmesinler diye önden gitmem lazım. Şimdi koyunlarımız koşturmaya başladılar. Burada bir tur yaprak yerler. Ben de buradan şuraya koşturayım. Şuraya koşuyorlar. Şurada bir ceviz var. Cevizin yaprağını yemek için koşuyorlar da. Oraya gitmesini engellemek için önüne geçeceğim. Şuradan koyunu götürüyorum eve. Oraya gidince bir sefer şu tarlanın içinden koşuyorlar. Dur bakalım. Önden koyunu getirebilirsek korkmaya sıkıntı gerek yok. Oh! Şimdi burada bazıları geride kalıyor. Ondan dolayı biraz sıkıntılı burası. Bir de şu üstte köşeye girip sulanmış tarlanın içine girip ayaklıyorlar. Sıkıntı. Oh! Acele etmeyin la. Bir de şurada yaprak var. Orada. Şu ileride de bizim birkaç tane kayısı ağacı var. Oraya koşacaklar. Orada biraz yayılsınlar. Hazır geridekiler gelene kadar. Şu an saat kaç tam olarak bilmiyorum ama saat 5 olmuş. 5 dakika oraya sokarım. Şuradan birazcık yemini yesinler yaprağın. Ondan sonra yukarı çıkartalım. Aha! Lan nerede bıtrak var oraya giriyorsunuz ha. Nerede bıtrak var oraya giriyorsunuz. Şuraya sebze ekmişler. Sebzenin yeri %100 bıtraktır.
Ne arıyorsunuz burada? Pişt. Bıtrak yok gibi ama. Burası eski sebze yeri. Ayazda yandı. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar işte. Şimdi buradan yayıp eve götüreceğim arkadaşlar. Şöyle koyunlarımızı eve götürdüğümüzde işimiz bitiyor zaten. Bugüne böyle geçirmiş olduk. Evet arkadaşlar, hayvanlarımızı şu an son yayılım yerine getirdik. Bir 5 dakikada burada yayacağım. Saat 5'e geliyor. Zaten 10 dakikaya kalmaz hava kararmaya başlar. 5.30 gibi hava kararmaya başlıyor. Yağmur yağar dedim ama bulutlar dağıldı. Şu an tekrar toplanmaya başlıyor gibiler ama. Neyse. Videomuzu burada sonlandıracağız arkadaşlar. Fazla uzatmanın da bir anlamı yok. Zaten koyun yayma macerası böyle bu şekilde geçiyor bizde. Hayvanlarımızın bir kısmı o tarafa doğru gittiler. Onları da gidip çevireyim. Ondan sonra hayvanlarımı alıp yallah Poçinki yani evimize gidelim arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, eşe dosta paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.